Kadromuzun ilk hali bu şekilde ama videonun sonuna geldiğimizde bambaşka çok güçlü bir kadro karşımızda olabilir. Süper başladık. Bir önceki bölüm 2'deki hesabımızdan daha da güçlü bir hesap belki de yapabiliriz. Bu çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar geri dediğimde kadromu göreceksiniz. Bir günde bundan daha güçlüsünü yapabilir miyiz? Ben bu kadarını tahmin etmemiştim. Tahminlerimin çok ötesinde aşırı güçlü bir kadro oluştu. 2600'ü geçeriz dedim ama bakın kolektif güce. Bir gün bile dolmadan 19 saatte nasıl bir kadro ortaya çıktı. Çıtayı o kadar zirveye çıkardık ki bunun ötesine daha yukarıya çıkmak çok zor. Ancak Konami hediyeler falan vermesi lazım. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 0 TL ile bir günde hesap oluşturma serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu serimizle alakalı daha önce 2 tane video çekmiştik. 2 tane kadro oluşturmuştuk bir günde. Özellikle 2. bölümdeki kadro çok iyi. Onu geçmek zor olacak. Bu sefer de güçlü bir kadro oluşturabileceğiz mi? Adaylı sözleşme futbolcuları değişti. Yeni oyuncu paketlerimiz var, top açılımı yapabileceğimiz. Yeni etkinliklerimiz var. Tüm hepsini yapıp bir gün içerisinde ne kadar güçlü bir kadro oluşturabiliriz? Hemen hesabımızı bir oluşturalım. Yeni bir hesap açıyoruz. Dilimizi Türkçe seçtik. Ülkeyi de Türkiye seçeceğim. Normalde Japonya falan seçsem Japonlara farklı etkinlikler, hediyeler de olabiliyor ama Türkiye seçtiğimizde nasıl güçlü bir kadro oluşturabiliriz onu da görmek istiyorum. İkinci bölümümüzdeki hesap çok iyiydi. Birinci bölümün üzerine çıktık. Her iki bölümde de 2600 kolektif gücü geçmiştik. Yine 2600 kolektif gücü bir günde geçebilecek miyiz? Bu 3. bölüm, ona göre de bir isim verelim. Daha önce şunu demiştik. 0 TL hesap fulle 2 demiştik galiba. Şimdi onu 3 olarak değiştirelim. Devam et diyelim. 0 TL hesap. Aha, birisi almış. Evet, kanalımızdan bir arkadaşımız almış olabilir. Kendisi 3. hesabı oluşturmuş. Biz o zaman yani kaç karakter var? Karakter sayısı şimdi geçebilir. Alt tire 3 diyelim bari. Şuradan bir alt tire 3. Kabul edecek mi? Evet, bu şekilde kabul ettirdik. 3. bölümümüze ait hesap, yine üçlü bit kullanıcı adı oluşturduk. Oyunumuz açıldı. Şimdi tamam diyeceğiz. Peşi sıra hediyeler vermeye başlayacak. Japon Ligi mesajına geçelim. Giriş bonusu. Buradan 10.000 GP'mizi aldık. 30.000 GP. Hoş geldiniz giriş bonusu. Özel giriş bonusu 10 e-futbol parası. Messi hediyesi devam ediyor. Buradan Lionel Messi 10 tane 10.000 DP'lik ve bir paketten de top açma hakkı. Neymar hediyesi 100.000 GP, Ramazan ayına özel kampanyadan dolayı 100.000 GP. Bu kadar, evet. En sevdiğim andı bu, okeylere tıklayarak hediyeleri toplama. Gelen mesajları kapatalım. Kapatalım. Şimdi gelen kutumuzdakileri alalım ama şöyle bir şey. Neymar'ı alalım. GP ve e-futbol paralarına dokunmayalım. 0-0 olarak kalsın istiyorum. Bazen yanlışlıkla alabiliyorum. İstiyorum ki orası 0-0 gözüksün. Neymar'ı bir aldık. Antrenörlerimizi alabiliriz. Şut ücretsiz top açma hakkı falan var. Messi'yi alalım. Lionel Messi'yi de kadromuza katıyoruz. Şimdi diğerleri kalsın gelen kutumuzda. Bunları daha sonrasında kullanacağız. Şimdilik futbolcu almayacağız. Ve onları daha sonra yapıyoruz. İlk olarak şunu yapalım arkadaşlar. Görevlere geldik. Başlangıç görevleri diyor. Şunları alsak, buradan oyuncu hediyeleri var. Başlar başlamaz 4 yıldızlı futbolcu hediyeleri. Hiç maç oynamadan şu an kadromuzun ilk hali nasıl olacak? Şimdi sözleşme kısmına gelelim. 6 tane normal kart futbolcu hediyesi var. Burası önemli. Güzel 6 tane futbolcu çıkardığımızda etkinlikleri daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Bakalım kimler gelecek. İlk futbolcumuz Tadic. Birçok farklı yerde kullanabiliyoruz. İyi oldu. İkinci futbolcumuz da Watkins oldu. Santrafor. İyi. Sol açık santrafor var. Üçüncü isim orta alana Otavio. Sağ kanata da oyuncumuz çıktı. Dördüncü isim ofansif orta sahaya Lucas
Payeta çıktı. Barcelona'dan stoper Christensen'i çıkardık. Gayet güzel oluyor hediyelerden. 6. oyuncumuz da Konate. Çok güzel oyuncular geldi. Savunmadaki stoperlerimiz de muhteşem. 4 yıldızlı futbolcular içerisinden alabileceğimiz çok iyi 2 tane stoperi çıkardık. Kadromuzun ilk hali bu şekilde ama videonun sonuna geldiğimizde bambaşka çok güçlü bir kadro karşımızda olabilir. Tabi bunda paket açılımları çok önemli. Güzel futbolcuları çıkarmamız lazım. İlk olarak dizilişi değiştirelim. Ne yapalım? 4-1-2-3 dizilişini seçelim. Otomatik seç deyip istatistiğe göre ayarlasın. Az önce kadromuza kattığımız isimleri de yerleştirdi. Fakat biz biraz oynama yapalım. Sağ kanat futbolcumuz yedeklerde. Şöyle onu sağ tarafa alsak. Messi ofansif orta sahaya. Bunu da göbek olarak değiştirsek. Otavio sağ açıkta düşüyormuş. Ofansif orta sahada falan daha iyi. O zaman şöyle yapalım. O ofansif orta sahada yüksek seviyede oynar. Stoperlerimiz iyi. Sağ bek sol bek kalecimiz çok düşük seviyeli oldu ama olsun. Daha maç oynamadan hediyelerle şimdilik böyle bir kadroyu oluşturduk. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Hatta ne kadar sürede oldu saate bakmayı unuttuk. Ben şu an cuma akşamı itibariyle bu videoyu başlattım. Şu an saatimize baktığımızda 5.25, 5.30 diyebiliriz. Akşama doğru 5.30 itibariyle başlattık. Genelde 16-18 saatte tamamladık videolarımızı. 24 saatte hiç bırakmadık. Etkinliklerimizin son kalan sürelerine baktığımızda 5 gün 10 saat mesela İspanya Ligi. Buradan da kaç saatte hesabımızı oluşturduğumuzu hesaplayabiliriz. Cuma akşamı itibariyle başladık. Cumartesi günü bu hesabı tamamlamayı düşünüyorum. Pazara da inşallah videoyu yetiştireceğim ve sizlerle paylaşacağım. İkinci bölümde çok güçlü bir kadro oluşturmuştuk. Onu geçmek zor olacak ama geçebiliriz. Neden olmasın? Paket açılımlarında özellikle de Barcelona Real Madrid paketinden güzel futbolcular çıkarırsak geçme ihtimalimiz de olabilir. Ben şimdi çok sayıda maç oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Bu etkinliklerin birçoğunu olabildiğince tamamlayacağım. Hediyeleri toplayacağım. Sonrasında bir 16-17 saat sonra top açılımlarına başlayacağız ve kadromuzu oluşturacağız. Arkadaşlar yaklaşık 18,5 saat oldu. 19 saati görmedik. Şöyle saati göstereyim. 12'yi 10 geçiyor. Dün akşama doğru 5.30 gibi başlamıştık. Oradan bir 6.5 saat var. 12'de buradan 18 saat 40 dakika gibi bir süre oldu galiba. 45 de olabilir. 5.25'te başlamıştık. Etkinliklerin kalan süreleri de bunlar. Bazı etkinlikleri tamamladım. Şimdi o kadar hediye var ki alacağımız, onları bir alacağız. Sonrasında paket açılımlarına başlayacağız. Güzel futbolcular çıkarırsak ikinci bölümdeki hesabımızdan daha da güçlü bir hesap olabilir. Hangi etkinlikleri tamamladım? Bir 100 futbol parası veren var. Onu aldıktan sonra siliniyor burada. Player of the Week top açma hakkı, antrenörler, GP'ler veren etkinliklerimiz. Şu 3 taneyi tamamlayamadık. İspanya Ligi'nden futbolcularımız yok. Meksika Ligi'nden futbolcularımız yok. Bunları tamamlamak o yüzden çok zor olmakta. Şimdi hediyelerimize bakalım. Almadan önce neler biriktirmişiz? Gelen kutumuz 75 olarak görünüyor. Burada alacağımız o kadar fazla hediye var ki. Antrenör, birçoğu antrenör. Yani çok fazla antrenör. E-futbol parası az bulunmakta burada. Bir ilk maçta 100 e-futbol parası vardı. Etkinlikten kazandığımız. O da aşağılarda kalmış. Top açma hakkı birkaç tane. Hedeflerden alacaklarımız var. Görevler dedik. Başlangıç görevleri. Sonra başlangıç görevleri 2'ye geçeceğiz. Şurada hedefler 60 demekte. Messi ile gol atmaya, asist yapmaya çalıştım. Çünkü buradaki e-futbol parasını almak için buradan GP'lerimizi alacağız. Antrenör de var. 30 e-futbol parası 30, 60 e-futbol parasını alabiliyoruz. Sadece şu aşağıdaki GP'ler kaldı. Buradan 60 e-futbol parasını almak da uğraştırıyor arkadaşlar. Messi ile gol atmamızı, asist yapmamızı istiyorlar. Tur etkinliğinde, mücadele etkinliğinde bunları yaptığımızda 30-30, 60 e-futbol parası ve diğer hediyeleri alabiliyoruz. Messi'nin herhangi bir kartı olabilir. Çünkü hediye edilen Messi'yi bazı arkadaşlarımız silmiş. Elinde olmayabilir. İlla hediye edilen Messi ile oynayacağız diye bir şey yok. Herhangi bir Messi'nin kartıyla bu görevleri yerine getirmek lazım. Tamamladığımızda da bu hediyeleri alıyoruz. Şimdi yan tarafta kariyer hedefleri 53 diyor ama buradaki hediyeler çok değil fakat azar azar yine de birikiyor. 1000 GP'ler, 10.000 GP, Konami ID bağlantısını yaptık. Burada e-futbol puanları 200-200 galiba yaklaşık 2000 civarı olabilir. 5000 e-futbol puanı veren etkinliğimiz vardı. Linke tıklama kampanyası. Oradan da 5000 e-futbol puanını aldık. Bir tane oyuncu alabiliriz. İkinci bölümde mağazadan 2 tane oyuncu almıştık. Biraz daha fazla kampanya vardı. Şimdi biz ilk olarak hediyeleri toplamaya başlayalım. Şu an 0 e-futbol paramız, 0 GP'miz var. Bakalım kaç e-futbol parasına, kaç GP'ye kadar ulaşacağız. Tümünü al diyorum.
510.000 GP olduk kafadan. 120 e-futbol parası. Şimdi asıl önemli olan yerlerden birisi de görevler. Başlangıç görevlerini bir alalım. Buradan hem oyuncu hem de e-futbol paraları kazanacağız. Hepsini aldık. Antrenörler, GP. 5 yıldızlı oyuncu hediyesi çok önemli. İlk 11'de oynatabileceğimiz oyuncu olursa harika. İlk bölümde son gelmişti ama ikinci bölümde iyi futbolcu çıkmamıştı. Buradan da bazılarını alacağız. Menajeri değiştirme olayı falan var. Bunu da yaparız. Bunları da alabiliriz. Özellikle de e-futbol paraları çok önemli. 200 e-futbol parası da buradan alıyoruz. Bir tane de menajer hediyesi var. Bu menajeri de aldık. 5 maç oynayın diyor ama ben 50 maç oynadım arkadaşlar. 50 maçı da tamamladık. Sırada hedefler var. 61 demekte. İlk olarak Messi'li bu hediyelerimizi alalım. Tümünü al diyoruz. 380 e-futbol paramız var. Kariyer hedefleri 54. Bakalım ne kadar GP verecek burası. 720.000 GP'miz var. 852.000, 132.000 GP verdi. Geriye de e-futbol puanı hediyeleri var aslında. Biraz daha zorlasak şunları da toplarız. Eğer sınırda olsaydım alırdım onları da. Şu an alacaklarımızı aldık. İlk olarak oyun planımız bu şekilde. Az sonra bambaşka bir kadro olabilir. 2081 kolektif gücümüz var. Ücretsiz top açma haklarını bir değerlendirelim. Şurada standart oyuncu bileti diyor. 2, 3 yıldızlı ve 5 yıldızlı. Bunlardan başlayalım. 3 yıldızlı önemli değil. Silip antrenör yaparız. Ama 5 yıldızlı bizler için önemli. Kaleci geliyor 1 numaralı formasıyla. Ledezma geldi. Çoğu zaman form durumu iyi kendisinin. Şimdi burası çok kritik. Yüksek seviyeli bir 5 yıldızlı futbolcu gelse. Markette pahalıya satılan bir futbolcu. İlk 11'de kullanabileceğimiz bir oyuncu. Savunma da olur. Alexander-Arnold, Van Dijk, Cancelo. Lig 1'e gitti. Bir de Mbappe geliyormuş. Neymar gelmesin eyvah. Messi, Neymar o. Aha 7 numaralı formasıyla Mbappe geldi. En pahalı futbolcuyu çıkardık. Olacak iştir bedava. Süper başladık. Bir önceki bölüm 2'deki hesabımızdan daha da güçlü bir hesap belki de yapabiliriz. Bu çok iyi oldu. Mbappe'yi fulleriz. Santrafor ihtiyacımız kalmadı. Messi var elimizde. Neymar var. Top açılımı yapacağız. Adaylı sözleşmelerden oyuncu alacağız. Santrafor ihtiyacımızı tamamladık. Özel oyuncu listesi diyelim. İlk olarak hediyelerden başlayalım. Buradan bir Player of the Week ücretsiz top açma hakkı. Pavard gelirse süper olur. Savunmaya futbolcu çıkarmamız lazım. Kaleci de olur. Çünkü hücumda bir sıkıntımız yok bizim. Atla diyelim. 30 numaralı formasıyla Frimpong geldi. Olmadı sağ beke çekeriz kendisini. Grafik ayarları standart ve 30 FPS'teydi. Baktım biraz takılmalar falan yapıyor. Onları yükselttik. Şimdi biraz daha grafikler canlı gözükmekte. Buradan 2 tane top açma hakkımız var. Sağ açık ve sol açık futbolcuları çok yüksek seviyeli. 92'den 95'e kadar çıkmakta. Eğer onlar gelirse kadroyu alırız. Yedeklerde tutarız. Stoper futbolcusu geldi. Son top açma hakkı. Yoksa buradaki futbolcuları silip antrenör kazanacağız. Buradan işe yarayan bir şey gelmedi. Sol bek var. Bir bakalım. Duruma göre değerlendirebiliriz. Şimdi öncelikle bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Fakat kadromuza bakmadan önce şunu yapalım. Maç bileti alalım. Orta kısımdaki maç biletini 250 futbol parasını alabiliyoruz ve çok fazla hediye var. Burası bizler için kritik. Aslında bir günde değil de bir haftada yapacak olsak 500'ü falan zorlardık. 500'e futbol parasıyla aşağıdakinin kilidini açıp çok fazla adaylı sözleşme kazanabilirdik. Ama biz şimdi bir günde güçlü bir kadro oluşturmak istediğimiz için 250 futbol paralık orta kısmı kilidini açıyoruz. Buradaki futbolcu bizler için önemli. Onu ileride birçok yerde kullanabiliyoruz. Adaylı sözleşmeler, Jota, antrenörler, çok fazla antrenör. 200 futbol parasını geri iade etti. Sözleşme eleme biletleri. Şimdi alacağımızı aldık buradan. Geliyorum gelen kutusuna. 47, çok fazla şey aldık. 330 futbol paramız var. Bir de çok güzel bir oyuncu Jota. Jota da öyle bir oyuncu ki ileride istediğimiz yerde kullanabiliriz. Şu an kadromuza bakalım. Eksiklerimizi görüp ona göre adaylı sözleşmeden futbolcular alırız. Frimpong'u sağ beke çekebiliriz. Aslında stoperlerimiz de Konate ile Christensen. 4 yıldızlı olarak çok iyi futbolcular geldi. Santrafor futbolcumuz. Şimdilik hatta yedekleri atalım. Ofansif orta sahaya
Sol açığa çekelim. Neymar ofansif orta sahaya alalım. Mbappe'yi santrafora çekeceğiz. Mbappe santraforda. Aldığımız oyuncular bunlardı galiba. Genel derece yapalım. Şu diğerleri de şimdilik yedeklere koyalım ama onları da çıkarırız. Daha yüksek seviyeli isimleri alabiliriz. 330 futbol paramız var. 3 tane top açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Savunmaya futbolcular gelmesi lazım. Biz hücumu bir şekilde çözeriz. Adaylı sözleşmeden de oyuncu alırız. Savunmaya oyuncu çıkarırsak harika olur. Ona göre de en son adaylı sözleşmelerimizi kullanacağız. Şimdi Player of the Week var. El Clasico var. Burada da Lewandowski gibi filan isimler var. Onların da çok gelmesini istemiyorum. Hücuma adam gelmesin, savunmaya gelsin. Araujo, Ter Stegen. Rüdiger de var. 2 stoper bir kaleci çıkarır mıyız? Riskli olacak ama yaparsak iyi olur. Hücum oyuncu gelirse çakışmalar olacak. İleride iyi bir hücum hattımız var zaten. Bir tane eksik vardı. 3 tane hakkımızı da bu paketten değerlendirelim. Player of the Week'te düşük seviyeli isimler de var. Burada en azından yüksek seviyeli isimler. Hadi be. 2 stoper bir kaleci gelsin, mükemmel olur. Diğer tarafları biz adaylı sözleşmelerle çok güzel tamamlarız. Benzema, Lewandowski gelirse de bir tanesi gelsin. Mbappe'yi kenara çekeriz olmadı. 5 yıldızlı. Yapma be, forvet geldi. Tamam, bir tane gelsin. Benzema falan gelmesin. Lewandowski çok iyi oldu ama ikinci bir forvete ihtiyacımız yok. Mbappe çıktıktan sonra artık forvet istemiyorum. Elimizde Messi, Neymar, Jota, Mbappe, Lewandowski, bir ton iyi hücumcu var. Şimdi 2 stoperden birisi ya da kaleciyi çıkarmamız lazım. Bir tane stoper de gelse en azından yanına Sergio Ramos'u falan alabiliriz. Hangi takıma gidecek? Hangi bölge? Hep hücumcu çıkardık. Olacak iş değil. Bu kötü oldu. Yani futbolcular çok iyi geliyor da ihtiyacımız yok oralara. Ansu Fati. Hücum hattımız süper. Öncekilerde de öyle oluyordu. Savunmada sıkıntı yaşıyorduk. Yine öyle oldu. Yine buradan deneyelim. Bir stoper. Olmadı kaleci. Kaleci gelmezse en azından Ederson'u falan alırız. Ama stoper ihtiyacımız var. Güzel bir stoper gelmeli. Rüdiger gelse. Ya biz hep Barcelona'ya gittik. En azından savunma futbolcusu geldi. Bu çok iyi oldu. Ama 3'te 3 Barcelona oyuncusu çıkardık. Güzel. Araujo. Yanına Sergio Ramos'u da alırız. 2 tane yüksek seviyeli stoperimiz olur. Sağ bekimiz de var. Sol beki de 4 yıldızlı vardı. Onu alabiliriz. Hemen gelenleri kadromuza yerleştirirsek. Sol açık futbolcumuzu bir yedeklere alalım. Sonra değiştirelim. Şöyle yapalım. Jota'yı sağda GF olarak oynatabiliriz herhalde. Evet. Diğer futbolcularımız stoperimiz. Yedeklerden düşük seviyede değişelim. Böyle atalım. Lewandowski ileri attığımız sıkıntılı oldu şimdi. Öyle bir durumdayız ki bir tanesini çıkaracağız. Olacak iş değil. Orası çok çakıştı. En iyisi dizilişimizi değiştirebiliriz. Çünkü şu Lewandowski'yi, Mbappe'yi, bu ilerideki hücumcuları kullanabileceğimiz bir diziliş olmalı. Dizilişi değiştir diyelim. Bol hücumculu 3 stoperli de olabilir. 3-2-3-2 var. 3-1-4-2. Şunu bir seçsek. Aslında bu olabilir. Ansu Fati'yi şuraya alsak. Mbappe sağ kanat. Göbek yapalım. Göbek yapalım dedim. Ofansif orta saha yapalım. Neymar'ı, Messi'yi ofansif orta sahaya aldık. Kenarda Lewandowski var. Hücum hattı ilerisi altılı böyle. Jota'yı sağ kanatta oynatamıyoruz. Sol kanatta oynatabiliyoruz. Ansu Fati'yi sol kanatta kullanabiliriz. Neymar'ı sol kanat. Sağ kanatlarda yüksek değiller. Biraz daha düşüyor değerleri. Allah'tan Mbappe geldi. Her yerde oynuyor ileri hatta. Jota ofansif orta sahada düşüş yaşamakta. Şimdilik böyle kalsın. Frimpong'un yeri kötü oldu. Öyle futbolcular geldi ki elimizi kolumuzu bağladılar. Paraguay takımının dizilişine geçelim arkadaşlar. Hem güzel bir diziliş. Güney Amerika. Buradan milli takım diyelim. Paraguay. Kanat var orada. Ofansif orta saha var. Sağ bek sol bek de var. Güzel de bir diziliş. Şimdi gelelim. Dizilişi değiştir. Varsayılan dedik. Buna göre kadromuzu oluşturalım. Artık bazı yıldızlarımız kenarda olacak. Lionel Messi'yi şimdilik santrafora atalım. Şunu ofansif orta saha yapalım. Mbappe sağ kanat kalsın. Ansu Fati sol kanatta kalsın. Orta alana futbolcu alacağız.
Tchouaméni olabilir oraya. Jota büyük ihtimalle kenarda olacak. Yüksek seviyeli bir ismi kenarda tutacağız. Savunmaya futbolcu alalım. Sol bek ve stoper kaleci. Arao da sağ bekte de oynayabilmekte. İlk olarak yapacağımız iş yüksek seviyeli stoper kaleciyi alalım. Defansif orta saha alalım. Sol beke futbolcu almamız lazım. Aslında kadromuzu o şekilde oluşturuyoruz. Sonrasında yedekleri dolduralım. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda 2 tane 5 yıldızlımız var. Keşke 3 tane 5 yıldızımız olsaydı. 2 tane 4 yıldızlı. 3 yıldızlılardan 4 tane var ama 3 yıldızlara Japon futbolcu alıyoruz. Onları ancak 7'ye alırız. Belki bazılarını 7'ye bile koymayacağız. Şimdi 5 yıldızları çok kritik bir şekilde kullanmamız lazım arkadaşlar. Kaleye, defansif orta sahaya, stopere de ihtiyacımız var. Şu yukarıdaki 3 futbolcu çok ihtiyacımız olan isim. Tchouaméni'yi almak istiyorum. Buradaki en yüksek seviyeli isim kendisi. Hadi diyelim bir tane 5 yıldızımızla Tchouaméni'yi alsak. Sonra ya stoper ya kaleci almamız lazım. Ederson da çok yüksek seviyeli geldi. Hazır gelmişken onu da alsak. Stopere de marketten futbolcu alırız. Elimizde oldukça GP fazla. Şöyle yapalım. İlk olarak Tchouaméni'yi alalım. Hem kolektif gücümüzü yükseltecek. Defansif orta sahada göbekte kullanabiliriz. Şimdi ikinci 5 yıldızımıza ya kaleci ya stoper. Bu ikisinden birisini almamız gerekiyor. Kaleci alalım. Kaleci olsun. Yüksek seviyeli kalecimiz olsun. Hücumcular elimizde şişti. En çok korktuğum da oydu. Hep savunmaya futbolcu istedim. Hücumu bir şekilde hallederiz. Fakat savunmayı tamamlamak zor oluyor. Kalecimiz tamam. Defansif orta sahamız tamam. Stoperimiz şu an eksik. Fakat sol bekimiz de sıkıntılıydı. Oraya Dest'i alalım. Dest sağda ve solda oynayabilmekte. Gerekirse sağ açıkta bile oynuyor. Sol beki de hallettik. Şimdi bizim bir tane daha 4 yıldızlımız var. 4 yıldızlı olarak Ndombele var. Göbek futbolcusu. Alternatif olur elimizde. Ya da Korea. Ben Kore'yi beğendim. Gizli forvet futbolcusu. O da birçok farklı yerde oynayabilmekte. Ya Kore ya Ndombele. Göbekte şöyle iyi bir futbolcumuz olsun. Defansif orta sahaya çekeriz. Göbek olarak kullanırız. Gerekirse ofansif orta saha. Ndombele'yi alalım. Santrafor Tel de var burada ama biz Ndombele'yi alalım. Orta alanda çeşitliliğimiz fazla olsun. 5 yıldızlı ve 4 yıldızları aldık. 3 yıldızlılarımız da buradaki en yüksek seviyeleri alalım. Kaleci olsun. Alternatif bir kalecimiz. Ofansif orta saha var 89'luk. Alalım bunu da. Defansif orta saha, sol bek, stoper. Şu sol bek stoperde oynayabilmekte mi? Stoperde düşüyormuş. Sol bek futbolcusu alalım. Defansif orta saha var 89'luk. Orta alanda birçok yerde oynamakta. Alalım kendisini. Bunları aslında pek kullanmayacağız ama 3 yıldızlarımızı değerlendirmek için alıyoruz bu isimleri. Son bir isim kaldı. En yüksek seviyelerden 88'likler var. Santrafor alalım. Yedekte yer olursa kullanırız kendisini. Tüm adaylı sözleşmelerimizi bitirdik. Hediyelerimizi bir toplayalım arkadaşlar ama bir kadromuza bakalım. Sonrasında kadro geliştikçe hediyeler vermeye devam ediyor. Şunları bir yedekleri alsak. Kalecimizi de şimdilik alalım. Şuradan bir ismi çıkardık. Santraforumuz. Şuradaki futbolcumuz. Kaleci Ederson'u doğrudan ilk 11'e yerleştirelim. Sol beke Dest'i almıştık. Onu çekelim. Stopere henüz futbolcu almadık. Ama Tchouaméni'mizi yedeklerden biriyle değiştirelim. Şu düşük seviyelerden birini çıkardık. DOS'a çektik. Ndombele yedeklerimizde bulunsun. Önemli bir isim. Henüz daha kadroyu güçlendirmedik ama 2400'ü geçtik. Şimdi eksik olan yerimiz stoper. Marketten stoper alalım. Hatta şu menajeri bir değiştirsek arkadaşlar. 70 olan ona otomatik geçti mi acaba? Yok, şimdi onaylayalım. Markete gidelim. Menajer de alabiliriz arkadaşlar. Ama gitmeden önce hediyelerimizi toplayalım. Son böyle şeyi unuttuk arkadaşlar. E-futbol puanımız var. Biz şeyden de oyuncu alabiliyoruz. Doğru. Şimdi aklıma geldi. 5000 futbol puanımız var. Görevlerden hediyelerimizi bir alsak. Menajerinize değiştirin diyor. Oyuncular üzerinde seviye antrenmanı gerçekleştirdiğimizde 50.000 de buradan verecek. Çok iyi. Bizim stopere ihtiyacımız var. Futbol puanları. Burada stoperler vardı. Efsanevi Demichelis var. Aslında kaleye Oliver Kahn'ı alırdık arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Doğru, Oliver Kahn yüksek seviyeli bir kaleciydi.
Mağazayı tamamen unutmuşum e-futbol puanımız olduğunu. Burada mesela sol bek Renan Lodi var. O da güzel. Kaleci Oliver Kahn var. Bunu nasıl unuttuysam ona göre adaylı sözleşmelerimizi kullanırdık. Olsun. Demişelis'i alabiliriz. Burada stoper futbolcusu. Kullanabiliriz. Çalob'u aldım ama ben beğenmemiştim diğer hesabımızda ikinci bölümde. Demişelis'i alalım stopere. Takas et diyelim. Bir tane futbolcu alma hakkımız var. Geriye 1600 futbol puanımız kaldı. Demişelis'i stoper bölgesine yerleştirelim. Demişelis'i de kadroya aldığımızda ilk 11'imiz şu an böyle. Marketten oyuncu alabiliriz. Menajer de alabiliriz. Şöyle en pahalısından marketten bir menajer alalım istiyorum arkadaşlar. Paramız çok. 852.000 GP'miz var. Ben hızlı kontratak ya da açıkta ile oynayan birisiyim. O yüzden Zeister'i tercih edeyim. 480.000 GP. Hızlı kontratak değeri çok yüksek. Geriye kalan GP'lerimizle de oyuncu alalım. Yine ben stopere futbolcu alayım. Standart oyuncu listesi. Alternatifimiz olsun. Stoper bölgesinde güçlü bir futbolcuya ihtiyacımız var. Sırala, fiyata göre bir sıralasa. En pahalı futbolcuyu da gittik bedavaya çıkardık. Çok iyi oldu. Filtrele, pozisyon, stoper. Yıldızı da 5 yıldızlı olsun. Oyuncu değeri 5 yıldız. Paramıza göre şimdi Van Dijk'ı alamıyoruz. Marquinhos'u alabiliriz. Marquinhos da öyle bir futbolcu ki sağda dosta kullanabiliriz. Paramız da yetiyor kendisine. Hızlı kontratağı da 72. Alalım gitsin Marquinhos'u. Antrenörlerimiz kalırsa fulleriz. Fullediğimizde seviyesi bayağı yüksek kendisine. Şimdi 72.000 GP'miz var ama o birazcık artacak. Görevler. Hatta şu an bile alabiliriz şunları. Oyuncuları geliştirdiğimizde de 50.000 GP verecekti. En son aldığımız ismi de Marquinhos'u bir kadroya yerleştirelim. Menajerimizi değiştirelim. Buradan Zeister'i tercih edelim. Şimdi oyun tarzımızı değiştirirsek hızlı kontratak yapalım. Asıl önemli olan yere geldik arkadaşlar. Kolektif gücümüz 2453. Oyuncuları olabildiğince maksimum seviyeye çıkaracağız. Elimizdeki antrenörlerle seviye antrenmanı bu kadar antrenör bulunuyor. Keşke daha fazla antrenörümüz olsaydı. Bakalım kolektif gücümüz oyuncuları fulllediğimizde kaça kadar çıkacak? Elimizdeki tüm antrenörler bitti arkadaşlar ama çok güzel bir kadro oldu. Endombele'ye kadar geldik. Endombele'yi biraz daha güçlendirdim. Kalmadı. Fakat oyuncuları güçlendirdiğimiz için de bazı hediyeler veriyor. Belki buradan antrenör falan hediyesi alabiliriz. 3. günde 100.000 GP ve 5 yıldızlı oyuncu da hediyesi alacağız. Bir hedeflere bakalım. Antrenör olsa çok güzel olur. Olur mu? 4.000'likten verecek. Bunları veriyor. Yok, antrenör çok az hediyesi alacağız. Futbol puanı hediyemizi de alıyoruz. GP'miz 168.000 GP oldu. 5 yıldızlı futbolcu alıp sırayabiliriz. Ama yapmayalım şimdilik onu. Son kazandığımız 4.000'liklerle de Endombele'yi olabildiğince fulllemeye çalışalım. Endombele'ye de otomatik dağıtırsak. Şu an Endombele full olmadı arkadaşlar. 89 olacak. Ama bu sayfayı kapattıktan sonra kadromuzu göreceksiniz. 3. bölümdeyiz ve harika bir kadro oldu. Onayla diyelim. Okey. Şimdi arkadaşlar geri dediğimde kadromu göreceksiniz. Bir günde bundan daha güçlüsünü yapabilir miyiz? Ben bu kadarını tahmin etmemiştim. Tahminlerimin çok ötesinde aşırı güçlü bir kadro oluştu. 2600'ü geçeriz dedim ama bakın kolektif güce. Bir gün bile dolmadan 19 saatte nasıl bir kadro ortaya çıktı? 2662 kolektif güç. Seviyeler havada uçuşuyor. Menajere o kadar para vermeyip marketten yüksek seviyeli futbolcu da alabilirdik ama bu kadro taş gibi oldu. Bir Endombele'yi fullleyemedik. Japon futbolcularımız ne yazık ki oradaki futbolcular düşük seviyeli ama en azından maksimum halleriyle geldiler. Jota'yı kenarda falan da kullanabiliyoruz. Onu da fullledim. 97 olmakta. Şimdilik oraya Ansu Fati'yi atalım. Süper bir kadro oldu. Mbappe'nin gelmesi de işimize çok yaradı. Kaleden santrafora kadar şu an kadromuz hazır. Bununla maça çıkabiliriz. Çatır çatır oyunumuzu da oynayabiliriz. Güçlü bir kadro. Daha bir günde herhangi oyuna para yüklemeden, futbol parası falan satın almadan sadece emeğimizle 50 maç oynadık ve kurduğumuz kadro 2662 kolektif güce kadar ulaştı. Gücün yanında kadroya da baktığımız zaman güzel uyumlu bir kadro oldu. Herkes kendi bölgesinde oynuyor diyebiliriz. Bir Frimpong hücumcu kaldı sağ bek olarak. Mbappe sağ kanatta. Gerekirse oraya göbek yapıp farklı bir futbolcu falan da koyabiliriz. Dizilişimizi de aslında değiştirebiliriz. 2 ofansif orta sahalı dizilişi de geçebiliriz. Öyle yapsak dizilişi değiştir diyelim. 4-1-2-3 yapalım. Sola Ansu Fati'yi atsak. Sağda Messi kaldı ama şöyle yapalım.
Yine bu şekilde de olabilir. Hücumdaki futbolcular mükemmel. Defansif orta sahamız kaya gibi. Stoperlerimiz çok güzel. Kale değiminde. Sağ ve sol beklerimiz de hızlı. Hücum gücü çok yüksek olan isimler. Şu Frimpong'a bakalım. Hız değeri çok yüksek. Hemen aşağıya indik. 90 hız, 90 hızlanma. Dest aynı şekilde. Oyuncu ayrıntıları. İki bekimizin hücum tarafı gayet iyi. 93 hız, 88 hızlanma. Yedeklerde de güzel isimlerimiz var. 0 TL ile sadece bir günde oluşturduğumuz hesapların 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bunun ötesine geçebilir miyiz? Herhalde çıtayı o kadar zirveye çıkardık ki bunun ötesine daha yukarıya çıkmak çok zor. Ancak Konami hediyeler falan vermesi lazım. Ya da mükemmel top açılımı olmalı. 3 tane top açılımı yapıyorsak 3'te 3 en yüksek seviyeleri çıkarmalıyız diyeceğim ama Lewandowski'si, Fatih'si falan da geldi. Harika bir gün geçirdik. İnşallah darısı sizlere arkadaşlar. İstediğiniz futbolcuları çıkarırsınız. Bu serimizde bir daha bu kadar güçlü bir kadro oluşturabilir miyiz bilinmez ama inşallah oluştururuz diyelim. Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın.